Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu bebek hırkasının yapılışını anlatmaya çalışacağım. Daha önce yakadan başlanan bir yelek çalışması paylaşmıştım. O yeleğin hırkasının nasıl yapılacağı konusunda çok fazla istek ve yorum gelmişti. Ben de bu konuda bir çalışma yapacağıma dair söz vermiştim. Bu videoyla bu sözü yerine getirmiş olmayı umuyorum. Dediğim gibi yakadan başlanan modeller için çok basit, herkesin yapabileceği bir hırka modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hırka için 100 gramı 250 metre olan bir ip kullandım. Yaklaşık 1,5 yumak ip gitti. 140-145 gram kadar ip kullandım. Şiş numaram 3,5'tu. Hemen ölçülerini de vereyim size. Hırkanın beden genişliği yaklaşık 28 santimetre. Boyu yakadan itibaren 30 santimetre. Reglan derinliği yine yakadan itibaren 14 santimetre. Kol boyu yakadan bileğe kadar 30 santimetre. Kol altından yine bileğe kadar 18 santimetre. Bu ölçüleriyle 1 yaş çocuklar için uygun olacaktır. Ölçüleri büyüterek, uzunluklarını artırarak daha büyük çocuklar için de örmek mümkün. Dediğim gibi yakadan başlayarak ördüm hırkayı, tek parça halinde ördüm. Robada bakın 4 noktada ajurlu artışlarla robayı tamamladım. Videoda da bahsettim. Siz dilerseniz bu artışları ajurlu değil, gizli artış şeklinde de yapabilirsiniz. Robayı tamamladıktan sonra önce kolları ördüm. Arkasından gövdeyi örerek hırkayı tamamladım. Ön kısmında iliklerimiz var. Bir erkek bebek için olduğundan ilikler sıra başında açıldı. Model kız bebekler için de çok uygun. Dilerseniz sıra sonunda açarak ilikleri kız bebekler için de örebilirsiniz. Kol uçlarına ve etek ucuna bir ajur çalışması yaptım. Çok sade bir modeldi. Biraz hareket kazandırmak adına. Yine düğmeleri de renkli seçtim. Onların da yine bir hareket kazandırdığını ve güzel olduğunu düşünüyorum. Siz istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz düğmeleri de. Örmesi çok kolay ve basit bir model. Yeni başlayanların bile yapabilmesi için tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Beğendiyseniz ve yapmayı arzu ederseniz, dilerseniz birlikte yapılışına başlayabiliriz. Evet, örgüye başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramı 250 metre olan bir bebe yünü. Şiş numaram da 3,5 numara. Ben bir sınalı şiş kullanacağım ama siz dilerseniz normal şişle de örebilirsiniz. Şimdi öncelikle modelimiz basit bir model ve anlatımı yeni başlayanlar için uygun olacak şekilde yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilmek alarak başlayacağız örgüye. Başlangıç ilmek sayımız 76 ilmek olacak. İlmek almayı da göstereceğim bu nedenle. Şöyle bir miktar, yaklaşık bakın 1 metre kadar bir ipi şöyle ayırıyorum. Ondan sonra bu ayırdığım noktadan ipi şöyle tutuyorum, bakın baş parmağımda ve işaret parmağımda olacak şekilde. Bildiğiniz sizin farklı bir yöntem varsa ilmek almak için bunu da kullanabilirsiniz. Ben hiç bilmeyenler için böyle bir yöntemi, klasik ilmek alma yöntemini göstermiş olayım. Bakın şişimi şöyle ipe geçirerek ilk ilmeği alıyorum. Sonrasında da bakın şu hareketle önce baş parmağımdan sonra işaret parmağımdan yaptığım bu hareketle ilmek oluşturuyorum. Tekrar yapıyorum. Hiç bilmeyenler için göstermiş olayım birkaç kere. İpimizi çok sıkmayalım. İlmeklerimiz hafif tatlı sıkı olsun. Boyun kısmının gergin durmaması için. Bakın bu şekilde ilmekler alıyorum. Toplamda 76 ilmek alıp gelelim. Evet, 76 tane ilmeğimiz hazır. Şöyle kalan ipi bağlayarak örgüye başlayalım. Şimdi bakın bu ip sol taraftayken, bu başlangıç ipimiz sol taraftayken baktığımız yön örgünün ön yüzü. Yani şu an ön yüzüne bakıyoruz. Şimdi çevirdiğimizde öreceğimiz yüz sağda kaldı, bakın bu başlangıç ipimiz. Dolayısıyla ters yüzümüz. Zaten bakın şu ilmek alma yöntemimizden dolayı ters ilmekler görünüyor burada. Burada ise düz şeklinde görünüyor ilmeklerimiz. O nedenle burası ters yüzü.
Şimdi haroşa örerek başlayacağız. Yaka kısmı haroşa olacak örgümüzün. Haroşayı iki türde örebilirsiniz. Ya her iki taraftan da örgünün ön yüzünden de arka yüzünden de düz örerek ya da ters örerek. Ben düz örerek öreceğim haroşayı. Dolayısıyla şimdi buradan bu sıradan itibaren düz örerek örgüye başlıyorum. Normalde ilk ilmekleri bundan sonra örmeyeceğim. Ama şu an ilk sırada olduğum için ilk ilmeği bakın düz örerek bu şekilde alıyorum. Ve düz örmeye devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna doğru geliyorum bakın düz örerek. Son ilmeğe geldim. O ilmeği de yine düz örüyorum. Örgü boyunca böyle yapacağız. Sıra sonlarındaki son ilmeği düz öreceğiz. Sonra arka sıraya başladığımızda ilk ilmekleri örmeden bakın bu şekilde alacağız. Böyle devam edeceğim hep. Şimdi dediğim gibi haroşa örüyoruz. Dolayısıyla her iki yönden de düz örmeye devam edeceğim. Bakın ilk ilmek aldığım sıra ve arkadan ördüğüm sırayla şu an ön yüzdeyim. İp bakın sol tarafta. Bu ön tarafta bir tane haroşa sıramız oluştu. Haroşa sıraları iki sırada bir oluşur. Bir ön bir arka sırayı ördüğümüzde bir tane haroşa sırası elde etmiş oluruz. Şu an bakın bir tane elde ettik. Ben bunu 3 tane yapmak istiyorum. Yani 2 kere daha gidip geleceğim. 2 ön 2 arka sıra daha öreceğim düz örgüyle. Dolayısıyla 3 tane haroşa sıram olmuş olacak. Bu kısmı ben yine öreyim. Yani bütün ilmekleri düz öreceğim. Önden de arkadan da. Ondan sonra 3 haroşa sırasını tamamlayınca tekrar görüşelim. Evet, toplam 4 sıra daha düz ördüm. Bakın şu an için 3 sıra haroşa elde etmiş olduk. Şimdi bu kısım yakanın lastiği oldu. Buradan itibaren roba kısmına başlayacağız. Başlamadan önce ne yapacağımızı şöyle çizim üzerinde kısaca anlatmak istiyorum size. Bakın örgümüzü bu şekilde düşünebiliriz. Şu an şu noktadayız. Örgünün ön yüzündeyiz ve sıranın başındayız. Buradan itibaren bu başladığımız 76 ilmeği ön kol ve arka arasında paylaştıracağız. Ön parçalarımız 14 ilmek olacak. Bakın şurada gördüğünüz 7 ve 7 olarak işaretlediğim kısım ön parçamız. 7 ilmek kenardaki ilik ve düğme bantlarımız olacak. 7 ilmek de yanında olacak. Toplam 14 ilmek ön parçamız. Kollar 10 ilmek olacak. Bakın burada 10 ilmeği yerleştirdim. Arka yine 20 ilmek olacak. Devam ediyoruz. Diğer kol 10 ilmek. Diğer ön yine 7 artı 7 14 ilmek olarak yer alacak. Bu ön kol ve arkaların aralarında da bakın şöyle 4 tane noktamız var. Bunlar bizim roba artış noktalarımız. İkişer ilmekten oluşacak bu bölgeler. Dolayısıyla bakın bütün bu ilmekleri toplarsanız hepsi 76 ediyor. Şimdi bu artış noktaları bizim dediğim gibi roba artışlarını yapacağımız noktalar. Artışları şu yeşille gösterdiğim şekilde bu iki ilmeklerin hemen öncesinde ve hemen sonrasında yapacağız. Bakın her birinde bunu görebiliyoruz. Bu noktalarda artışlarımızı yapacağız. Bu bir erkek bebek için olacak. Dolayısıyla bu başlangıç noktasındaki sıra başındaki kenar bandımız ilik bandı olacak. Sıranın sonundaki kenar bandımız düğme bandı olacak. Eğer bir kız bebek için örmek isterseniz bunları yer değiştirmelisiniz. Yani burası düğme, burası ilik bandı olmalı. Model hem kız hem erkek bebekler için uygun. Şimdi bu sırayla beraber ilk iliğimizi de açacağız. Sıra başında açacağız erkek bebek için olduğundan. Hem iliğimizi açacağız hem de roba ayrımlarını ve roba atışlarını başlatıyor olacağız. Uygulamayla daha kolay anlayacaksınız. Şimdi başlayalım. Ne demiştik? Kenar bandımız 7 ilmek olacak. Bu 7 ilmeğin ilk 4'ünü alıyorum. Bakın ilkini örmeden aldıktan sonra 2, 3 ve 4. Toplam 4 ilmeği ördüm. Şimdi burada ilk iliğimizi açacağız. Hemen bu 3 haroşa sırasının bitiminde ilk iliğimiz olacak. İliği bakın şöyle açıyoruz. Bu 4 ilmeği ördükten sonra ipi şöyle şişe bir doluyorum. Bu bizim iliğimiz olacak. Şimdi burada bu doladığımız iple bir tane ilmek artırmış olduk. Dolayısıyla buradan bir tane de kesmek durumundayım. Sonraki 2 ilmeği şöyle bakın birlikte alarak kesiyorum. Böylece ilk iliğimizi açmış olduk.
Bakın şu an şişte 2, 4, 6 tane ilmek var. Bir tane daha örüyorum kenar bandı için. 7 tane ilmeğim oldu. Bu 7 ilmek bundan sonra hep haroşa olarak devam edecek. Dolayısıyla örgünün hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz öreceğim bu ilmekleri. Kalan ilmekler düz örgü öreceğiz. Aradaki bu gövdeye ait ilmekleri. O ilmekler nasıl olacak bu durumda? Ön yüzde düz öreceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Şimdi bu 7 ilmekten sonra bakın şuradan takip ediyorum. Şu 7 ilmeği ördüm. 7 tane daha öreceğim. Düz örerek yine ön yüzde olduğum için devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplamda hepsi 14 tane ilmek oldu. Öne ait ilmeklerimiz. Şimdi bakın şu noktaya geldik. İlk işaretlediğimiz bu 2 ilmekten oluşan ilk reglan artış noktamıza. Bu ne demiştik? Bu 2 ilmeklerin önce ve sonrasında artış yapacağız. Şimdi en basit haliyle yapacağım artırmalarımızı dolama yöntemiyle. Bakın ipi şöyle şişe doluyorum. Bir tane ilmek artırmış oluyorum. Şimdi artırmamızı yaptıktan sonra ne yapacağız? Aradaki 2 tane ilmeğimizi öreceğiz. Düz örüyoruz. 1, 2. Bu 2 ilmeği ördükten sonra tekrar bakın ne dedik? Çıkışında da artış olacak. Hem öncesinde hem de sonrasında. Burada yine bir tane dolama yaptım. Yani bu ortada kalan bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer dolama yaparak birer ilmek artırmış oldum. Şimdi bu artırdığım ilmeği saymıyorum. Buradan itibaren kola ait 10 tane ilmeğim var. Onları örüyorum. Bakın bu artırdığım ilmek bundan sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ördüm. Şimdi bakın döndüm ve şu noktaya geldim. Yine bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artışlar yapacağım. Bakın o 2 ilmek şimdi şişteki ilk 2 ilmek. Hemen öncesinde bir dolama yapıyorum. Bu 2 ilmeği örüyorum. Sonra tekrar doluyorum. Yani şu işlemi de yapmış olduk. Sonra sırada arka ilmeklerimiz var. Kaç tane? 20 tane. Yine bu doladığım ilmekten sonra saymaya başlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bakın şimdi geldiğimiz nokta şurası. 3. artış noktasındayız. Yine bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artış yapacağız. Dolayısıyla önce doluyorum. 2 tane ilmeği örüyorum. Sonra tekrar doluyorum. Bu kısmı da tamamladık. Devam ediyoruz. Yine ikinci kol için 10 tane ilmeğimiz var. Onları örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, şimdi şu noktadayız. Son artış noktamız. Yine bu 2 ilmeğin önce ve sonrasında artış yapacağız. Önce artış yapıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar artış yapıyorum. Ve son öne geldik bakın. Toplamda 14 ilmek var. 7 tanesi düz, 7 tanesi haroşo. Ön sırada olduğumuz için hepsi düz olacak zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneden sonra kenar haroşa ilmeklerimiz kaldı. Onları da örüyorum. Bu arada siz eğer kız bebek için örerseniz iliği başta değil sonda açacaksınız. Onun içinde şöyle yapacaksınız. Bakın bir taneyi örüp 2 ile 3'ü ikinci ve 3. ilmekleri bu şekilde birlikte alacaksınız. Arkada dolama yapacaksınız. Sonra kenardaki 4 ilmeği öreceksiniz. Kız bebek için ilikler bu şekilde olacak. Ben şimdi
diğer tarafa açtığım için ilikleri bunu iptal ediyorum. Bu 7 tane ilmeğin hepsini örüyorum. Bir tanesini ördüm. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, ön sırayı tamamladık. Şimdi bu artışlarımız sadece ön sıralarda yapılacak. Arka sıralarda artış yapmadan öreceğiz. Peki arka sırada ne yapacağız? Bu kenarlardaki 7 ilmeklerimizi, kenar bantlarını haroşa olması için düz öreceğiz. Kalan aradaki bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bakın başlıyorum. 7 taneyi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burası bizim kenar bandımız. Sonra ipi öne alarak ters örmeye devam ediyorum. Aradaki ilmekler ters olacak. Bakın devam edelim ters örerek. İlk artışı yaptığımız noktaya gelelim. 7 tane örerek o noktaya geldik ve bakın şu dolama yaptığımız ipi şişte gördük. Şimdi buradaki detayı söyleyeyim size. Eğer ajurlu artış yapmak isterseniz bu şekilde bakın, uzun ipin bir tarafı kısa bir tarafı uzun, dikkat ederseniz bu uzun tarafından batarak örersiniz ve burada bakın bir delik oluşur. Ben bu şekilde uygulayacağım bu çalışmada. Eğer gizli artırma yapmak isterseniz, yani delik gözükmesin isterseniz, bu sefer şu kısa tarafından, yani kendinizden taraftaki kısa ucundan girip şöyle ipi döndürerek örmüş olursunuz. Bakın ajur oluşmaz, dolayısıyla gizli artış olmuş olur. Dediğim gibi ben bu defa burada belirgin olması için, artışlarımızın daha kolay olması için açıkçası delikli artış yapacağım. Şu arka tarafından alıyorum, o nedenle uzun tarafından alıyorum ilmeği ve o şekilde örüyorum. Sonra arada 2 tane şu reglam bölgesi ilmeklerimiz var, bakın onları ördüm. Sonra yine çıkış tarafındaki artış için bakın yine buradan ters örerek aynı ilmeği aldım. Şimdi aradakileri de göstereyim. Buradan geri dönüyoruz. Bakın şimdi burayı ördük. Şimdi 10 tane koldaki ilmekler. Onları örelim. Tane ilmeği ördük. Bakın yine artırma yaptığım noktaya geldim. Yine bu şekilde alıyorum ilmeği. Sonra aradaki 2 ilmeği örüyorum. Sonra yine artırdığım ilmeği bakın böyle alıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Son 7 ilmeğe kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet, son 7 ilmeğe kadar ters ördüm. Bakın 2, 4, 5 ilik açtığım ilmek bu. 6 ve 7. Toplamda 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeği kenar bandı oldukları için ve haroşa olacakları için düz örüyorum. İlik açtığım bakın ilmeği de böyle örüyorum ki burada iliğim oluşsun. Son ilmeği de düz örerek sırayı tamamlıyorum. Arka sırayı bitirdik. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bakın ne yaptık bir görelim. İliğimiz oluştu. Kenarda 7 ilmeğimiz haroşo. Aradaki ilmeklerimiz düz bakın. Ve burada da ilk artırma noktamız. Bakın ortadaki 2 ilmek. Kenarlarında 2 tane ajurlu artırmalarımız. Devam ediyoruz. Bakın arada düz ilmeklerimiz. İkinci artış noktamız 2 ilmek ve ajurları. Bu şekilde arka, 3. artış noktamız, tekrar kol, tekrar 4. artış noktamız ve diğer ön şeklinde oluştu. En sonda da yine 7 ilmek haroşomuz var. Şimdi bu işlemin aynısını, bu son 2 sırayı tekrar ederek robamızı geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Hemen ilk sırayı tekrar başlangıcında en azından tekrar bir göstereyim size. Bakın kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeği kenar bandı olarak ördüm. Sonra düz kısma geldim. Aynen örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Şu artış yaptığım noktaya kadar. Bakın onları sayalım ama aslına bakarsanız üstünde de durmaya gerek yok. Bakın şu an için 2, 3, 4, 5, 6, 7,
oldu. Bir tane de bakın şu ortadaki 2 tane ilmek hep devam edecek. Hep onun etrafında artıracağız. Şu bir önceki seferde artış yaptığım ve delik oluşan ilmeğin üstündeki ilmeği de örüyorum ki burada bu 8. ilmek oldu. Normalde 7 taneydi. Bir tane artırdığımız için 8 oldu. Ama bu sayılara hiç takılmayın. Dikkat edeceğimiz tek şey, bakın şu ortadaki bu 2 tane düz ilmek hep aynen devam edecek. Hep de bunun sağında ve solunda artışlar yapacağız. Zaten şu ajurdan dolayı burayı görüyor ve takip edebiliyor olacağız. Eğer gizli artırma yaparsanız, hani söylemiştim arka yüzde ilmeği çaprazlayarak alırsanız ve gizli artırma yaparsanız delik oluşmazsa bu 2 ilmeği takip etmekte zorlanabilirsiniz. O zaman şu şekilde ayraçlar kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bu 2 ilmeğin şöyle öncesinde ve sonrasında bu araya da birer ayraç takıp ayraçların olduğu noktaya geldiğinizde artırma yapacağınızı kolaylıkla anlayabilir ve hata yapmazsınız. O şekilde örmenizi takip ederim. En azından bir süre, bu 2 ilmek netleşene kadar. Ama biz şu an deliklerden dolayı zaten çok kolaylıkla görebiliyor ve takip edebiliyoruz. Ayraç kullanmaya gerek yok. Şimdi bakın o 2 ilmeğe geldim. Hemen de bu artırma yaptığım ilmeği ördükten sonraki noktadayım. Yine artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Bir sonraki artış yaptığım noktaya kadar. Oraya gelince anlayacağım zaten. Hiç saymıyorum o yüzden ilmekleri. Hiç saymaya takılmayın. Gerek yok zaten. Bakın geldim. Bu ajurlu ilmek. Onu da örüyorum. Ondan sonra zaten aradaki bu 2 ilmeği görüyorum. Burada dolamamı yapıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar dolamamı yapıyorum ve devam ediyorum örmeye. Bir sonraki artırma yaptığım noktaya kadar örüyorum. Bakın geldim, artırdığım ilmek, onu da ördüm. Şimdi 2 ilmekteyim. Önce doluyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar doluyorum. Sonra yine örmeye devam ediyorum. Evet, yine bakın ajurlu ilmeğe geldim. Onu da örüyorum. Oradan anlıyorum zaten. Sonra aradaki 2 ilmeğim var. Doluyorum ipi. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Son 7 ilmeğe kadar düz öreceğim. Son 7 ilmek de yine haroşa olacağı için onları da düz öreceğim. Bakın geldim haroşa ilmeklerine. Onları da düz örüyorum. Ön sırada fark etmiyor. Hepsi düz olduğu için, ama arka sıralarda fark ediyor kenar ilmeklerimiz. Sırayı bitirdim. Arka sırayı da son bir kez daha göstereyim. Kenardan ilk 7 ilmeği düz örüyorum. Kenar bandı için. Yedi tane ördükten sonra ters örmeye başlıyorum. Bakın onlar çünkü ön yüzde düz görünüyor. Arka yüzde ters olması lazım. Artış yaptığım noktaya kadar geleyim tekrar. Bakın artış ilmeği zaten belli. Onu buradan batarak alıyorum ki delik oluşsun. Gizli olmasını isteseydim buradan alacaktım. Ama şu an böyle alıyorum. Ajurla artış yapmış oluyorum. Aradaki ilmekleri de ters örüyorum. Sonraki artış ilmeğimi de yine böyle örüp ters örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Son 7 ilmeğe kadar. Evet, son 7 ilmeğe kadar ters ördüm. Şimdi ipi arkaya alarak düz örüyorum kenardaki 7 ilmeği. Evet, böylece ters sırayı yine tamamladık. Şöyle ne yaptığımıza bir bakalım. Bakın. Robamız büyümeye başladı. Bu yaptığımız artışlarla her sırada bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek artırıyoruz. 76 ilmekle başladık.
2 kere artış yaptık. Bakın bu deliklerden sayabilirsiniz. Bu deliklerin sayısı kadar artış yapmış oluyoruz. Toplam 2 kere 8 16 ilmek artırdık. Yani 92 ilmeğe ulaştık şu an için. Bu şekilde her ön yüzde artışlarımızı yaparak 8'er ilmek artıracağız. Yani şu an tekrar ön yüzdeyim. 3. artırma sırasındayım. Bu sırada da yapacağım artırmalarla 8 tane daha arttırmış olacağım. İlmek sayım 92'den 100'e çıkacak. Sonra 4. de yine 5. de bu şekilde devam edeceğim. Arka yüzlerde artış yapmıyorum. Sadece ön yüzlerde artış yapıyorum. Bu şekilde robamızı büyütmeye devam edelim. İlmek sayımız arttıkça robamız da büyüyecek ve genişleyecek. Bakın bu kenarlarda haroşalarımız devam ediyor. 7 ilmek. İlk iliğimiz burada açıldı. Diğer tarafta da 7 ilmek. Aradaki ilmeklerimiz düz. Bu şekilde aynı işlemi tekrar ederek ön yüzde artış yaparak arka yüzde artış yapmadan sadece kenarları düz 7 ilmekleri, ortadaki ilmekleri ters örerek örmeye devam edelim. Robayı büyütelim. Yapacağımız tek şey belli bir noktaya geldiğimizde ikinci iliği açmak. O da muhtemelen arada 13 ya da 14 haroşa sırası olacaktır. Genellikle öyle uyguluyorum ben. Şu an bakın 2 tane oldu. Bunların sayısı 13 ya da 14 olduğunda aynı şekilde gösterdiğim gibi ikinci iliği açacağım ve örmeye devam edeceğim. Evet, bu şekilde robayı örmeye devam edelim. Roba istediğimiz büyüklüğe geldiğinde tekrar görüşelim. O noktada kolları ve gövdeyi ayırıyor olacağız. Evet, robayı örmeye devam ettim. Bakın şu an buradaki bu artırmalarımızın sayısı 18 tane oldu. Şuradan bu artırmalar sonucu oluşan ajurları sayarsanız artırmaların sayısını bulabilirsiniz. Toplamda 18 tane artırmam var şu an. Robanın derinliğini de söyleyeyim size. Reglan derinliğini. Bakın şöyle köşeden ölçersem 13 santimetre oldu. Bu uzunluk 1 yaşa kadar yeterli. Eğer 2 yaş yapmak isterseniz 14 santimetre yapabilirsiniz. 3-4 yaş için de 15-16 santimetre yapabilirsiniz. Şimdi 1 yaş için dediğim gibi bu uzunluk yeterli. Ben artırmaları burada noktalıyorum. Bundan sonra artık kolları ayıracağız. Önce kolları öreceğiz. Arkasından gövdeyi öreceğiz. Bu arada ilikleri de söyleyeyim. İlk iliği 3 haroşa sırasından sonra açmıştık, hatırlarsınız. Hemen bu lastiğin bitiminde. Ardından 14 sıra aralıkla ikinci iliği açtım ben. Bu aynı aralıklarla açmaya devam edeceğim. Siz ilik aralığını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha sık da olabilir. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi dediğim gibi kollarla devam edeceğiz. Bunun için önce baştan başlayıp şu ilk reglan noktasına kadar olan ilmekleri düz örerek geliyorum. Evet, bakın ilk reglan noktasına kadar ördüm. Bu artırma deliğinin üzerine gelen ilmek de dahil ördüm. Şu an burada ön için ördüğüm ilmek sayısı 32 ilmek. Şöyle söyleyeyim, bakın reglan artışlarımız sonucunda 18 artırma yaptık. Her birinde 8 artırma yaptık. Bu artırmalar sonucunda 220 ilmeğe ulaştık. Bu 220 ilmeğin 32 tanesi öne ait olan ilmekler. Bu reglan artış noktasına kadar olan ilmek. Şimdi bu 32 ilmeğe ilave bakın bu aradaki 2 ilmeğin bir tanesini daha dahil edeceğim öne. Çünkü bu 2 ilmekleri paylaştırmak istiyorum. Bir tanesini öne, bir tanesini kola olacak şekilde. O nedenle bakın bu çubuk şeklinde devam eden ilmeğin bir tanesini de öne dahil ettim. Ve bu şekilde bu ilmekleri misinalı şişle ördüğüm için bu bir kolaylık. Burada beklemeye alacağım. Bu aşamadan itibaren şimdi kolu öreceğimiz için sadece kol ilmeklerini öreceğiz şimdi. Kalan ilmekler eğer dediğim gibi misinalı şişle örüyorsanız şişte bekleyebilir. Hiç başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama normal şişle örüyorsanız o şekilde zor olacaktır. Buradaki ilmekleri ya bir ilmek tutucuya varsa elinizde, yoksa da bir iğneyle iğneye iplik geçirin ve bu ilmekleri tek tek iğneyle o ipe geçirip burada beklemeye alın. Daha sonra sırası geldiğinde gövdeye geçtiğimizde bu ilmekleri yine örüyor olacağız. Şimdi ben dediğim gibi misinalı şişle ördüğüm için aynı şişle örmeye devam edeceğim. Burada yedek şişe de geçebilirim ama şimdilik bu şişle devam edeceğim.
Bakın bu bir ilmeğim burada önde dahil olacak. Onu unutmuyorum. Sonra kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. Bir tane buradan alacağım. Bir tane de diğer taraftan alacağım. Yine buradaki ilmeklerin de birini kola birini arkaya vereceğiz. Aradaki kol ilmeklerim de 18 artırma sonucunda 46 ilmek oldu. Yani bir tane sağdan alıp bir tane de soldan alırsam toplamda 48 ilmeğe ulaşacak şimdi şu an için kol ilmeklerimiz. Evet, örerek devam ediyorum. Dilerseniz buraya bir ayraç da koyabilirsiniz ama bariz bir şekilde belli. Şimdilik ben herhangi bir ayraç yerleştirmeyeceğim. Diğer taraftaki ilmeğe kadar, reglan ilmeklerine kadar örüyorum öncelikle. Evet, ikinci reglan noktasına geldim bakın. Kolla arka arasındaki noktadayım. Şimdi burada da bu iki ilmekten bir tanesini kola, bir tanesini arkaya vereceğim. O nedenle bakın ilkini örüyorum ve kola dahil ediyorum. Diğeri de arka parçaya dahil oluyor. Şimdi buradan geriye dönüyorum çünkü artık sadece kolu öreceğiz. Bu arada şu an kol ilmeklerim 46 tane ortadaydı. Birer tane de kenarlardan aldım. 48 ilmek oldu. Şimdi ben buraya kenarlardan birer ilmek daha dahil etmek istiyorum bu başından ve diğer başından ki kol altında dikerken gerdirme yapmasın diye. O nedenle şuraya bakın, en basit haliyle şöyle bir tane ilmek alıyorum. Arka yüzde sıranın başındayken ve burada kenar ilmeklerimizi öreceğiz artık kolda. Yine dikiş kısmında gerdirme yapmaması için. O nedenle bakın bu ilmeği şöyle ters örerek alıyorum. Ve diğer ilmekleri de ters örerek devam ediyorum. Arka yüzdeyiz çünkü. Evet, bakın reklam bölgesindeki iki ilmeğe kadar geldim. Onların bir tanesini de örüyorum. Kola dahil edecektik. Ve buradan geriye dönüyorum. Diğer bir tanesi önde kalıyor. Şimdi tıpkı diğer tarafta olduğu gibi bu tarafta da bir tane ilmek artıracağım. Onu da yine hemen şöyle ipi kıvırıp şişe takarak yapıyorum. Bu durumda şimdi her iki taraftan birer tane ilmek aldığımızda kol için nihai ilmek sayımız 50 oldu. Bu 50 ilmekle örmeye devam edeceğiz kolu. Kenar ilmeklerimizi de örüyoruz dediğim gibi. Bakın bu ilk ilmeği düz örerek alıyorum. Bütün ilmekler düz olacak. Son ilmek de dahil ön yüzde. Arka yüzde de ilk ve son ilmekler dahil hepsini ters öreceğiz. Bu şekilde bir miktar örelim. Lastiğe doğru eksiltmeler yapmak istiyorum bir miktar. Onları yine anlatacağım size ama öncelikle bir miktar bu 50 ilmekle önden ve arkadan devam ederek örgümüze kolu biraz büyütelim. Evet, kolu örmeye devam ediyorum. Bakın şu ana kadar 12 sıra ördüm. Misinalı şişle devam ediyorum. Bakın bu tarafını da şöyle göstereyim. Aynı şişle devam edebiliyorum şu an için. Dediğim gibi 12 sıra oldu. Bu sıra sayısını bakın şu arkadan ters sıraları sayarsanız daha kolay olur. Bu 12 sıra sonunda şu an ilk kesmeyi yapacağım. Uzunluğunu da söyleyeyim size, şu anki uzunluğunu. Bu kestiğim, daha doğrusu ayırdığım noktadan itibaren bakın yaklaşık 5 cm, 4,5-5 cm oldu. Şimdi burada dediğim gibi kola ait ilk kesmemizi yapalım. Bileğe doğru biraz daralarak inmesini istiyorum kolun. Şimdi bakın şöyle ilk ilmeği yine düz örerek aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeklerde yapacağım kesmeleri. Ve bu kesmelerin yönü hep kenar dikişine doğru olacak. Dolayısıyla burada kenarımız bu tarafta olduğu için sağa doğru kesme yapacağım. Sağ kesmeyi bakın şöyle yapıyoruz. Önümdeki bu iki ilmeği şöyle önden birlikte alarak örüyorum. Bakın iki ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir tane kesme yapmış oldum. Sonra devam ediyorum örmeye. Aynı işlemi, kesme işlemini sıranın sonunda diğer uçta da yapacağım. Evet, kolun diğer ucuna geliyorum. Bakın son 3 ilmeğe kadar ördüm. Son 3 ilmekte yine kesme yapacağım ikinci ve üçüncü ilmeklerde ama bu defa kesme yönüm yine kenar çizgisine doğru olacak. Dolayısıyla bu tarafta sola kesme yapacağım. Sola kesmeyi de bakın şöyle yapıyorum. İlmeklerin yönünü düzeltiyorum önce. Benim ilmeklerim bu şekilde durduğu için düzeltiyorum. Siz belki gerek duymayabilirsiniz. İlmek yönünüz zaten bu şekilde duruyorsa. Sonra bu iki ilmeği birlikte örerek alıyorum.
Yine burada da bir kesmeyi yapmış oluyorum. Son ilmeği de düz örerek ön sırayı tamamladım. Şimdi önden bu şekilde bir kesme yapmış olduk. Her iki taraftan birer tane. 50 ilmeğimiz vardı. 48 ilmeğe düştü şu an ilmek sayımız. Arkadan kesme yapmayacağım. Normal bütün ilmekleri ters örerek devam edeceğim. Bu şekilde bir 4-5 sıra 4-5 santimetre aralıklarla kesme yapmaya devam edeceğim. 3 ya da 4 kere muhtemelen kesme yapmayı planlıyorum. Onun sonunda kalan ilmeklerle kol kısmında yine haroşa lastiğimizi örüp kolu tamamlayacağız. Evet, kolu örmeye devam ettim. Kısaca neler yaptığımı anlatayım size. En son birlikte bakın bu kol ayrımından itibaren 12 sıra örüp ilk kesmeyi yapmıştık. Sonra devam ettim örmeye. 12 sıra daha ördüm. İkinci kesmeyi yaptım. 12 sıra daha ördüm. Üçüncü kesmeyi yaptım. Bu 3 kesme sonucunda şişte 44 tane ilmeğim kaldı. Bu son kesmeden sonra 10 sıra daha ördüm. Bakın şu anki uzunluğunu söyleyeyim size. Kol altından itibaren 16 santimetre oldu. Şimdi burada ufak bir detay yapmak istiyorum. Evet, modeli yeni başlayanlar için ve en temel seviyede anlatmaya gayret gösteriyorum ama ufak bir detay olursa bu kol bilek kısmında ve etek kısmında da yapacağım aynı uygulamayı. Hırkamız daha hoş olacaktır. O nedenle şimdi burada minik bir ajur sırası öreceğim. Dediğim gibi son kesmeden sonra 10 sıra ördüm. Şimdi kenardan örerek yine başlıyorum. Bakın şöyle yapacağım. İlk 2 ilmeği öreceğim. Arkasından bakın şöyle yapıyorum. Bir kere ipi şöyle doluyorum. Aynen bu artırma kısmında yaptığımız gibi. Bir tane artırma yaptığım için ilmek sayısının değişmemesi için burada bir eksiltme yapmam lazım. Yani bir artırdım. Arkasından hemen bir tane şöyle bakın 2 ilmeği birlikte alarak kesme yapıyorum. İlmek sayımı korumuş oluyorum. Burada bir tane de ajur oluşturmuş oluyorum. Arkasından bir tane arada düz ilmek örüyorum. Bu 3 işlemi tekrar edeceğiz. Yani bir kere dolama yapacağım. Arkasından bir tane kesme yapacağım. Sonra bir tane ilmek öreceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Dolama yapıyorum. Bir ilmek kesiyorum. Sonra bir ilmek arada örüyorum. Bakın bu işlem sonucunda ajurlarımız oluşuyor. Arada birer ilmeğimiz var. Dediğim gibi bileklerde ve etek ucunda hoş bir görüntü oluşturmuş olacağız. Doluyorum. Kesiyorum. Bir tane örüyorum. Doluyorum. Kesiyorum. Bir tane örüyorum. Devam edelim sıranın sonuna kadar. Bakın sıra sonuna geldim. Doluyorum. Kesiyorum. Ve son ilmeği de örerek bitiriyorum. Böylece ajur sırasını tamamladık. Şimdi arka sıradan bütün ilmekleri ters örerek tamamladıktan sonra kol bilek lastiği için haroşa örmeye başlayacağım. Yani önden arkadan bütün ilmekleri düz öreceğim. Şimdi bu sırayı öncelikle ters örelim. Bakın bu doladığım ilmekleri böyle alıyorum ki ajur oluşsun. Evet, şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bütün ilmekleri düz örerek başlıyorum. Bu sıradan itibaren artık haroşaya başlayacağız. Öndeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkada da düz öreceğim bütün ilmekleri ve bir haroşa sırası elde etmiş olacağım. Bu şekilde kol lastiği için kaç sıra haroşa örmek istiyorsak o kadar öreceğiz. 4 ya da 5 haroşa sırası uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu kısmı hep birlikte örelim. Tekrar görüşelim. Evet, haroşa örmeye devam ettim. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Önden de ördüm. Şimdi arka sıradayım. Arkadan örerek keseceğim. Böylece 5. sırayı da 5. haroşa sırasında tamamlamış olacağım. Dilerseniz önden de kesebilirsiniz. Ben bazen öyle de uyguluyorum. Bu defa arkadan kesmeyi tercih ettim.
Şimdi bakın şöyle yapacağız kesme işlemimizi. İlk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği düz örüyorum. Ve bu ilk ilmeği şöyle ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar yapalım. Bakın bir tane ilmeği örüyorum. İlk ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatıyor olacağız. Bakın böyle. Bir tane örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir tane örüyorum. İlkini onun üzerinden geçiriyorum. Bu yaptığımız işlem sonucunda bakın burada 5. haroşa sıramız oluşuyor. Toplam 5 sıra olmuş oluyor. Hem de ilmeklerimizi kapatmış oluyoruz. Bu şekilde son ilmeğe kadar bütün ilmekleri kapatalım. Evet, bütün ilmekleri kapattım. Bakın arkasından ipi şöyle bir miktar ucunda bırakarak dikeceğim, çünkü şimdi kestim. Şimdi şöyle yapalım. Bu ipi şöyle son ilmeğin içinden geçirelim ve dikelim. Bunun için bir yün iğnesi ya da kanaviçe iğnesi kullanabilirsiniz. Ucunun küt olması iyi olacaktır. İpi iğneye geçiriyorum. Sonra dikmeye başlıyorum. Şimdi bakın dış tarafından dikeceğim örgünün. Yani dış yüzü dışarıda, iç yüzü içte kalacak şekilde şöyle iki tarafını birleştiriyorum. Önce bakın bu ipi, karşıdaki olan ipi bu tarafa doğru şu en baştaki ilmeğin içinden geçirerek iki tarafı bir birleştiriyorum. Sonra aynı yerden bir daha geçiyorum. Bu başlangıç kısmının sağlam olması için. Şöyle çekiyorum ipi de. Sonra dikmeye başlayacağım. Bu haroşa kısımda bakın şu kenardaki haroşa ilmekleri var. Onlardan dikeceğim. Haroşayı hep bu şekilde dikiyorum ben. Şöyle bakın, önce bu taraftaki kenar ilmeğine batıyorum. Arkasından karşı taraftaki kenar ilmeğine. Aynı şekilde bu taraftan devam ediyorum. Karşı taraftan. Son haroşa sırasındayız. Buradan birleştiriyorum. Karşı taraftan da şöyle birleştiriyorum ve haroşa kısmını bitiriyoruz. Şimdi düz örgü kısmına geçeceğiz. Bakın düz örgü kısmında da şöyle dikeceğim. Kenarda şöyle bakarsanız kenar ilmekleri var. Bakın şöyle. Şurası. Şöyle şurası. Bakın şu kenar ilmekleri. Şöyle. Şöyle iki tane başak şeklinde bakın şu ilmekler var. Hep şu aralardan, bu kenar ilmeğinin aralarından geçeceğim. Aynı şekilde bu tarafta da öyle. Şu kenar ilmekleri bakın şunlar şöyle şöyle. Hep şu aralardan geçiyor olacağım. Şimdi başlayalım. Bakın en son ipim şuradan bağlanmış karşı tarafa. Onun hemen dibinden şöyle başlıyorum. Ve bu kenar ilmeğine paralel bir şekilde iğnemi dik bir şekilde geçiriyorum. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle başlıyorum. Bakın hep şu aradaki ilmeklerden, kenar ilmeği ile aradaki ilmeklerden geçireceğim iğnemi. Bakın bu bol bıraktığım ipleri biraz şöyle belli bir yol aldıktan sonra çekerek birleştiriyorum. Sanki hiç bu arada dikiş yokmuş, düz ilmeklerimiz devam ediyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Devam edelim biraz daha.
Evet, tekrar çekelim. Bakın, güzel bir dikiş. Bu şekilde kolun altına kadar, bu ayırdığımız noktaya kadar devam edelim. Evet, dikmeye devam ederek kol altına kadar geldim bakın. Bu artırma bölgesindeki ikişer tane ilmeklerin birer tanesi zaten şişlerde ön ve arkada. Diğer ikinci ilmeklerin hizasına kadar onları da birleştirecek şekilde diktim. Bu ipi şimdilik burada bırakıyorum. Şimdi ipimi tekrar alarak buradan arkaya örmeye başlayacağım. Ama öncelikle bu arada bu boşluk oluşmaması için kol altında buradan birkaç tane ilmek çıkarmak istiyorum. Bakın şöyle yapacağım. Bu kol altındaki noktadan şöyle bakın şişe geçirip bu ipimi buradan böyle bağlayacak şekilde önce bir tane, sonra şöyle ortadan bir tane daha. Bunu bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu işlem şişle bir miktar zor olabilir. Özellikle de şişe geçirdiğiniz nokta sıkışıksa ilmek almakta zorlanabilirsiniz ama şişle de oluyor gördüğünüz gibi. İkinciyi aldım. Bir tane de şöyle şuradan alayım. Bu işlemi hem burada boşluk oluşmasın kol altında, hem de gövdemiz biraz daha bol olsun diye yapıyoruz. Bakın 3 tane ilmek çıkardım bu boşluk kısmından. Sonra örerek arka ilmeklere devam edeceğim. Bakın bu ilk ilmek, 2 tane aradaki reglan ilmeğinin ilki. Zaten birisini kola vermiştik. Bu ikincisi. Sonra artırma yaptığımız ilmeğin üstündeki ilmek. Buradan devam ediyorum bakın. Şu an arka ilmeklerini örüyorum. Şöyle bakalım bu noktaya. Bakın hiç delik oluşmadı. Bu arkada da bu diktiğimiz ipin ucu. Bu da şu an yeni başladığım ipin ucu. Bakın onları şöyle birbirine bağlıyorum. Hem sökülmesin hem de sağlam olsun. Bir kez daha bağlayalım. Sonra bu ipleri arkada yürüterek gizleyip fazlalık kısmını kesebiliriz. Bakın gayet düzgün, hiç boşluk oluşmadan kol altını birleştirdik. 3 tane ilmek aldık. Diğer tarafta da aynı şeyi yapacağız. Şimdi öncelikle ikinci kolu örmek üzere bu arka ilmeklerimizin hepsini örelim. Şu bağlantı noktasına, daha doğrusu reglan noktasına gelelim. Evet, ikinci kol için arka ile kol arasındaki reglan bölgesine geldim. Oradaki bu iki ilmeğin yine bir tanesini arkaya veriyorum. Diğeri kola ait olacak. Kol ilmeklerimiz buradan başlayacak. Bir sonraki reglan bölgesindeki ilk ilmek de dahil olmak üzere 48 ilmek önce olacak. Bu 48 ilmeği bir örelim. Evet, kolla ön arasındaki son reglan noktasına geldim. Burada da bu iki ilmeğin bir tanesini daha örerek kola dahil ediyorum. Diğeri ön için şişte kalıyor. Buradan geriye dönüyorum. Şu an kol için 48 ilmeğimiz oldu. Diğer kolda hatırlarsanız kenarlardan birer ilmek almış ve 50 ilmeğe ulaşmıştık. Aynı şeyi burada da yapacağız. Hemen burada bir tane ilmek alıyorum. Ters örerek başlıyorum. Evet, ters örerek arka ile aradaki iki ilmeğe kadar geldim. Bakın o iki ilmeklerin bir tanesini de yine örüyorum. Kola dahil ediyorum. Diğeri arkada kalıyor. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi öbür tarafta olduğu gibi bu tarafta da şöyle bir tane ilmek alıyorum. Ve 50 ilmeğe tamamlamış oluyorum şu an ilmek sayısını. Ön yüzde olduğum için düz örerek devam ediyorum. Evet, ne yaptığımıza bir bakalım. Şu an kolda 50 ilmeğe ulaştık. Bu 50 ilmeği örerek kola devam edeceğiz. Diğer kolda olduğu gibi 12 sıra ördükten sonra ilk kesmeyi, tekrar 12 sıra ördükten sonra ikinci, tekrar 12 sıra ördükten sonra üçüncü kesmeyi yapacağız. Arkasından 10 sıra örüp ajur sıramızı uygulayacağız ve 5 sıra haraşo örerek kolu tamamlayacağız. Kol dikişimizi de yaptıktan sonra ikinci kolu da bitireceğiz. Bu kısmı aynı olduğu için diğer kolda anlatmayacağım. O kısmı tekrar izleyerek yapabilirsiniz.
Kolu tamamlayalım. Dikişini de yapalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, ikinci kolu da ördüm. Bakın aynı şekilde ilmeklerini kestim. Yan dikişini yaptım. Şimdi kol altındayım. Kol altından yine ipimi bağlarken 3 tane ilmek çıkartacağım. Şöyle uygun noktalardan başlayalım. İlk ilmeği şöyle alalım. Bir tane aldıktan sonra hemen yanından şöyle uygun noktadan bakın. Bir tane daha ilmek çıkartıyorum. İki. Sonra şuradan da bir tane daha çıkartalım. 3. Toplam 3 tane ilmek çıkardım. Sonra şişte kalan son ön ilmeklerini örerek devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar düz örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Kol altındaki dikişimizden kalan iple bu başlangıç ipini yine bağlayalım şöyle. Ve şöyle örgümüze bir bakalım. Bakın neler yaptık. Artık kollarımız bitti. Gövde de kol altlarından birleşti. Şöyle bakarsak. Ve artık yapacağımız tek şey sadece geriye gövdeyi örmek kaldı. İlikleri de tabii ki devam edeceğiz. Eşit aralıklarla iliklerimizi de açmaya. Onun dışında gövdeyi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. En son yine uç kısmında bir ajur sırası örüp arkasından haroşa lastik örerek bitireceğiz. Şimdi ön sırayı tamamladık. Arka sıradayız. Sadece başlangıcını göstereyim. Ne yapacağız? Düz örgüyle devam ediyoruz. Kenarlar haroşo. Aynen şu başladığımız kısımdaki gibi kenarlardan 7 tane ilmeğimiz her iki tarafta haroşa olacak. Onları ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim. Bakın 2, 4, 7 taneyi ördüm. 7 taneden sonra düz örgüye geçiyoruz ama örgünün arka yüzünde olduğumuz için ters örüyorum. Aradaki bütün ilmekleri ters öreceğim. Son 7 ilmeğe kadar zaten birleşti dediğim gibi kol altları. Bütün ilmekleri ters örerek son 7 ilmeğe geleceğim. Son 7 ilmeği düz öreceğim. Sonra ön yüze geçtiğimde yine bu kenarlardaki 7 ilmekler hep haroşa olacağı için ön yüzde de arka yüzde de düz. Aradaki ilmekler ön yüzde yine düz olacak. Bu şekilde dümdüz örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar gövdesi hırkanın. Ondan sonra dediğim gibi etek kısmında, ajurlu kısımda tekrar birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Evet, hırkanın gövdesini düz örgüyle örmeye devam ettim. Şu an itibariyle kol altından itibaren uzunluğunu söyleyeyim. 16 santimetre oldu. Şimdi yine kol ucunda olduğu gibi bir ajur sırası öreceğiz. Arkasından haroşoyla etek kısmını da tamamlayacağız. Uygulamamız aynı olacak ajur için. Yine de başlangıcını göstermek istiyorum. Öncelikle kenardan 7 ilmeğimizi örüyoruz. Haroşa ilmeklerimiz. Sonra 1 2 düz örüp başlıyorum. Önce dolama yapıyorum. Sonra kesme yapıyorum. Arkasından bir tane ilmek örüyorum. Bunu tekrar edeceğiz. Yani bir dolama, hemen arkasından bir kesme ve
bir ilmek düz. Tekrarlayalım. Doluyorum. Kesme yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son 7 ilmeğe kadar. Doluyorum. Kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Evet, haroşadan önceki son 3 ilmekteyim. Doluyorum. Kesiyorum. Ve son ilmeği örerek düz ilmekleri tamamlıyorum. Şimdi kenar haroşalarını örüp sırayı da tamamlıyorum. Ön yüzden bu şekilde ajur sırasını ördükten sonra arka yüzde yine hep ördüğümüz gibi ters öreceğiz aradaki ilmekleri. Kenarlar 7 ilmek düz olacak. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet, önce arka sıradan ördüm ilmekleri ters örerek, sonra da ön yüzden bütün ilmekleri düz örerek tekrar ördüm ve bakın ajur sıramız bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bu ön yüzden ördüğüm sıra ile birlikte haroşaya başladık. Arka yüzden de yine düz örerek ilk haroşa sırasını elde edeceğim. Şimdi burada bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Bakın kolda görebiliriz. Düz örgüden sonra haroşa ördüğümüzde haroşa biraz daha geniş durur. Bakın çok hafif, bir tık da olsa hafif bir genişlemeyi hissedebiliyoruz bu kol ucunda. Etek ucunda ilmek sayısı daha fazla olduğu için şimdi haroşa ördüğümüzde biraz daha geniş durma ihtimali var. Ben öyle durmasın, düz insin ya da etek kısmı biraz daha toplasın istediğim için bir 3-4 tane ilmek eksilteceğim. Şimdi haroşanın bu arka sıradan öreceğim ilk haroşa sırası elde edeceğim kısmında. Siz dilerseniz ayna da yapabilirsiniz. Hafif çan gibi durur etek ucu. Ama düz dursun ya da hafif toplasın isterseniz bir 3-4 tane ilmek eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ön yüzden ördüm. Arka yüzdeyim. Bu yüzden de düz örerek ilk haroşa sırasını elde edeceğim. Kenardan bütün ilmekleri düz örerek başlıyorum. Artık kenar ilmeği, orta ilmek diye bir şey yok. Hepsi düz olacak haroşa için. Şöyle bir miktar örelim. Şöyle bakıyorum. Bakın hemen hemen kol altı hizasına geldi. Burada şöyle 2 ilmeği bakın birlikte alarak bir tane ilmek eksiltiyorum. Böyle devam edeyim. 2 tane aralıklarla arka kısımda yaparım. 3 olur. Bir tane de ikinci kol altına gelecek bir hizada yaparım. Toplam 4 tane eksiltme yeterli olacaktır. Ondan sonraki sıralarda hep bütün ilmekleri düz örmeye devam edeceğim. Etek ucuna 4 sıra haroşa ördüm. Şu anki uzunluğunu söylemek istiyorum size. Kol altından itibaren ölçüyorum. 19 cm oldu. Bence yeterli. Siz dilerseniz bir iki sıra daha örebilirsiniz. Şimdi ön yüzden örmüştüm en son. Arka yüzdeyim. Arka yüzden örerek keseceğim yine. Kolda yaptığımız uygulamanın aynısı. Yine başını göstereyim. Şöyle ilk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği örüyorum ve ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeği örüyorum. Yine ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Kolda uyguladığımız kesme tekniği. Aynı teknikle bütün ilmekleri keserek örgümüzü tamamlıyoruz. Evet, bütün ilmekleri kapattım bakın. Arkasından ipi kestim. Şimdi bu örgünün iç kısmında bir tığ yardımıyla ipi yürüterek gizliyorum. Bir miktar şöyle yürütürseniz yeterli olacaktır. Evet, fazlalık kısmını da keselim. Bakın temiz bir görüntüsü oldu. Aynı şekilde bu kol altında iplerimiz vardı. Hem dikişten kalan hem de burada tekrar ip bağladığımız için onları da aynı şekilde yürütüp gizledim. Arkasından bakın düğmeleri dikmeye başladım. Toplam 4 ilik açmıştım. 3 tanesini diktim. Bir taneyi birlikte dikelim. İlk baştan bu şekilde düğmelerin yerlerini işaretliyorum. Kaymaması için. Araları 14 sıraydı. O şekilde baştan itibaren sayarak ayraçlarla işaretliyorum ve sırası geldikçe de dikiyorum. Şimdi şöyle iğneye kendi ipinden renk tonunun aynı olması için ördüğüm ipin katını ayırarak 5 katlı bir ipti.
2 ya da 3 katını ayırarak iğneye taktım ve şimdi dikeceğim. Bir tane göstereyim. Düğmenin ipinin ucuna düğüm yapmıyorum ben. Şöyle alt kısımda biraz bol bırakıyorum. Sonra düğmeyi alıyorum. Bu arada renkli düğmeler tercih ettim. Zaten düz bir modeldi. Biraz hareket kazandırması için farklı renklerde düğmeler dikmeyi tercih ettim. Siz tabii ki kendi isteğinize göre düğme tercihi yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde geçirip tekrar alta geçiyorum. Bir düzeltiyorum düğmeyi yerine tam oturması için. Her iki ipi de şöyle çekerek. Sonrasında dikmeye başlıyorum. Evet, 3-4 kez geçtiğimizde yeterli olacaktır. Sonra bakın bu en başta bıraktığım uçla düğüm yapıyorum altta. Açılmaması için. Sonra da bu parçaları yine örgünün altında şöyle yürüterek bir miktar fazla kısmını kesiyorum. Diğer parçayı da bir tığla yürütebilirim. Evet, bunun da fazlalığını keselim. Ve ilikleyelim düğmemizi. Şöyle de bir düzeltirsek. Bakın hırkayı tamamlamış olduk. Gayet düzgün. Yıkanıp kurutulduğunda elde yıkayıp sererek kurutursanız daha da güzel bir görüntüsü olacaktır. Ham haliyle görüntüsü bu şekilde. Böylece bu hırkayı da tamamlamış olduk. Basit, herkesin yapabileceği, yeni başlayanların bile örebileceği bir modeldi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.